Evrende amaç var mı? Geceleri yıldızlara bakarken hiç düşündün mü? Tüm bu sonsuzluğun bir anlamı olabilir mi diye. Evrende bir amaç var mı? Yoksa her şey rastgeleliğin sessizliğinde mi var oldu? Bu soru insan zihninin yüklendiği en eski ve en derin yüktür. Dünyaya neden geldiğimizi merak ederiz. Yaşamanın bir sebebi olmalı gibi gelir. Ama evren bu sorulara cevap vermez. Yıldızlar susar, galaksiler yanıt vermez. O halde biz bu soruları neden sorarız? Belki de bilinç anlam aramak üzerine programlanmıştır. Teleoloji yani amaçsal düşünce bunu savunur. Her şeyin bir nedeni, bir hedefi vardır. Evrim bile amaçsız bir sistemde anlam arayışımızı açıklayamaz mı peki? Bazılarına göre evet. Evrimsel psikoloji insanın hayatta kalma içgüdüsüyle anlam yarattığını söyler. Ama bu gerçek bir amaç mı yoksa sadece bir illüzyon mu bilinmez. Nihilist filozoflar içinse cevap açıktır. Hayat anlamsızdır. Evren ne dosttur ne düşman. Ne sevgilidir ne de ebeveyn. O sadece vardır ve varlığımız bu büyük sessizlikte kaybolur. Friedrich Nietzsche bu boşluğu fark etti. Tanrı öldü dediğinde aslında anlamın öldüğünü iddia ediyordu. Ama bu ölüm özgürlüktü de. Anlamı biz yaratacaktık. Sartre da bu fikri sürdürdü. Hayatın anlamı onun olmamasından gelir. Yani evrenin bir amaç sunmaması bizim ona anlam verme fırsatımızdır. Ama ya amaç sadece insan zihninin ürünü, düzen arayışı mıydı? Kozmos bir kitap değilse biz neden onu böyle okumaya çalışıyoruz? Belki de bilinç kaos içinde anlam üreten bir yapıdır. Bu da onu büyüleyici kılar. Fizik evrenin yapısını anlamaya çalışır ama neden var olduğuyla ilgilenmez. Neden yerine nasıl sorusunu sorar. Felsefe ise nedenin peşinden gider. Neden buradayız? Neden bilinçliyiz? Neden soruyoruz? Ve Tanrı bu sorulara cevap vermez. Teistler evrenin yaratıcısının bir amaç doğrultusunda hareket ettiğini savunur. Tüm varlık Tanrı'nın planının parçasıdır ama Tanrı susar ve sessizlik insanın yüreğinde yankılanır. Bu noktada inancın metafiziğe dönüşmesi başlar. Evreni anlamlandırma çabamız Tanrı'nın yokluğunu dönüşümlü bir şekilde yeniden var eder. Yani amaç Tanrı'nın varlığına değil, yokluğuna da dayandırılabilir. Her iki durumda da anlam yaratılır. Peki bu anlam gerçek midir yoksa bir teselli mi? Bu soru her biri için farklı cevaplar taşır. Bazısı Tanrı ile anlam bulur, bazısı insan sevgisinde, bazısı bilimde, bazısı ise anlamı reddeder. Ama anlamsızlık da bir duruştur ve bu duruş yeni bir anlam yaratabilir. Budizm'de hayat acıdır ama bu acıya farkındalıkla bakmak kurtuluşa götürür. Yani amaç acının içinde gizlenmiştir. Stoacı filozoflar için de dünya acımasızdır ama ahlaki bir amaçla yaşamın anlamı yeniden tanımlanabilir. Doğanın amaçsızlığı insan ahlakına bir alan sunar. Seçim bizimdir. İyi olmak anlam yaratmaktır ve bu anlam evrenden değil bizden gelir. Belki de soruyu değiştirmeliyiz. Evrende amaç var mı yerine ben bu evrende neyin amacıyım ya da benim amacım ne şeklinde. Bu sorular bireyi merkeze alır ve bu merkez bilinçtir. Bilinç kainatın kendini fark etmesidir. Yani biz evrenin soruya dönüşmüş haliyizdir. Bu durumda evrende amaç olmayabilir ama biz anlam yaratabildiğimiz sürece o anlam gerçektir. Bu bir paradokstur. Anlamın yokluğundan anlam yaratmak, boşluktan bir evren çıkarmak gibi. Belki de biz evrenin anlam üretme çabasıyızdır. Anlamı biz yaratırız. Her şiirle, her şarkıyla, her kurduğumuz ilişkiyle. Evrende amaç olup olmadığını bilmeyebiliriz. Ama biz amaçsız yaşayamayız. Zihnimiz böyle çalışır. Soru sorar, cevap bulur. Sonra o cevabı sorgular. Ve bu döngü anlam yaratma eylemidir. Belki de evren kendi içinde anlamsızdır. Ama biz ona anlam katabildiğimiz sürece bu fark etmez. Bir sanat eseri gibi. Tablo sessizdir ama bakan anlam yükler. Evren de sessizdir ama biz ona soru sorarız ve cevap biz oluruz. Belki de amaç cevabın kendisidir ya da sorunun bizzat kendisi. Sorularımız olmadığında bilinç de söner. Yani amaç aramak yaşamanın ta kendisidir. Cevap ne olursa olsun arayış anlam yaratır. Bu nedenle evrende amaç var mı sorusu yanıtsız kalsa bile anlamlıdır. Belki de her birimiz bu sorunun yürüyen birer versiyonuyuz ve yürüdükçe anlam üretiriz. Yolun kendisi amaç haline gelir. Bu yolculukta her adım evrene bir iz bırakır
ve o iz bizden sonra da kalabilir. Bu bir iz bırakma çabası mıdır yoksa unutulmama korkusu mu? Belki ikisi de. Amaç arayışı insani bir zaaf değil, bir zafer olabilir. Çünkü bu sorular bizi hayatta tutar. Bu sorular bizi insan yapar. Cevapların eksikliği yaratıcılığı tetikler ve her yeni soruyla yeni anlamlar doğar. Belki de evren bizim sorduğumuza seviniyordur. Belki de anlam soruyu sormaktadır. Çünkü bu soru bizi yıldızlardan ayıran şeydir. Taşlar düşünmez, denizler sorgulamaz ama biz sorarız ve belki de evrendeki en büyük amaç budur.